Eskişehir YouTube'dan esinlendik ve S2B'yi kurduk. Yeni programımızın ilk konukları Mert Köken, Mert Çelik. Merhaba arkadaşlar. Programımızın ismi Mesleki Maceralar. Genel olarak size konuklarımın mesleklerini birazcık anlatmaya çalışacağım. Konuklarım kimdir, bu mesleği neden yapıyorlar, bu fikirler nereden doğdu, mesleklerini icra ederken nelerle karşılaştılar, iyi kötü bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsak başlayalım. Evet, Mert Çelik. Kimsin, ne yapıyorsun, kısaca bilgi alabilir miyiz? Ege Üniversitesi'nden mezunum. Elektrik elektronik teknikeri. Elektrik elektronik teknikeri. Herhangi bir işte çalışmıyorum. Daha önce bir seneye yakın önce çalıştığım işte iş akdine son verdim. Akaryakıt otomasyon firmasında çalışıyordum o zamanlar. Şu an daha çok hobi denecek, kendimize iş edinebileceğimiz şeylerle uğraşıyorum. Hani onlarla meşgulüm. Mert Köken kimdir? Yapı tesisatı mezunuyum. Kendi işimi yapmıyorum, çiftçilik yapıyorum. Bunun yanında solucan gübresi üretiyoruz. Şimdi çiftçilik yapan bir arkadaşımız var, elektrik teknikeri var. Ne kadar zıt meslekler. Aynı zamanda yapı tesisatı mezunu ama çiftçilik yapıyor. Yani babadan gelen bir meslek olduğu için biraz yakın birbirine ama yine de buluşma noktanız tamamen apayrı solucan gübreciliği. Evet, solucan gübresi. Yani nereden doğdu bu fikir? Ya tamamen interaktif, hani internet ortamında gezmekten, öyle söyleyeyim, hani sosyal medyalardan, işin nasıl işleyişinden, daha önceden de birçok hobi girişimlerimize, ticarete dökme girişimlerimize bulunduk. İşin nasıl işleyişi? Çok güzel bir nokta. Solucan gübreciliği nedir mesela? Solucan gübreciliği organik tarıma yönelik, daha çok organik gübre, yani kimyasal değil, hiçbir şekilde kimyasal bir etkeni yok içinde. Kimyasal olmadan kendi doğalıyla gübre üretmek. Vermi kompost gübre, biz bunu solucanlarla sağlıyoruz. Vermi kompost gübre dediğimiz, yani solucanların içindeki solüm sıvısını alarak, solüm sıvılarla beraber bir organik madde ortaya döküyoruz. Yani tamamen organik tarıma yönelik bir yapılanma. Yani hiçbir şekilde kimyasal yok. Hiçbir şekilde kimyasal yok. Organik tarım. İlginç. Çünkü zaten adı organik tarımdan çıkıyor. Hani organik solucan gübresi, vermi kompost gübre olarak çıktığından dolayı kimyasal kullanmak tamamen çok yanlış bir olgu, yapılanma çeşidi olur. Zaten işleyişine, yani proseslerde herhangi bir kimyasal da söz konusu değil üretim aşamalarında. Biz bunların ileriki zamanlarda daha fazla devam edecek tabii ki de. Ar-Ge çalışmalarını yaptık, şeylerini yaptık. İşlemlerde bulunduk. Ondan sonra ne nasıldır, ne değildir, ticari araçlarından. Zaten bunları paylaşmak için buradayız. Yani çiftçilik yapıyorum demiştim ben Köken. Nasıl kullanıyorsun bu gübreyi? Yani bu gübreyi şöyle anlatayım size. Topraklarımız tamamen kimyasal gübrelerle dolduğu için artık herhangi bir kimyasal madde kullanmadan topraklarda hiçbir şey yetişmiyor. Topraklar böyle şu an. Türkiye'nin çoğu yerinde kimyasal gübreler kullanıldığı için topraklarımız ölüyor. Yani gübre atmadan hiçbir şey olmuyor. Biz de bunu organik tarıma çevirmeyi düşünüyoruz. Yani bir nevi toprakları sevdalısınız anladığım kadarıyla. Tabii. Kendi vatan topraklarımız. Yani sonuç olarak bu topraklarda yetişen meyve sebzeyi biz yiyoruz. Yani arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Peki ilk solucan nasıl geldi? Nasıl ulaştı size? Yani bu nasıl oluyor? Mesela ben bir tane solucan alıp da onu veya iki tane solucan alıp üretiyor muyum? Yoksa hani kutu kutu mu geliyor? Nasıl geliyor? Nasıl temin ediyorsunuz? Hangi şartlarda gelişiyor bunlar? Biz işin bulucusu Mert'tir, öyle söyleyeyim yani. Hangi Mert? Adaşım Mert'tir. Yani biz herhangi bir normal sohbet, muhabbet havasındayken bir gün böyle bir iş olabileceğini, hani böyle bir işin ileriki zamanlarda ticaret boyutunda, hani para kazanmak boyutunda iyi olabileceğini, aynı zamanda kendisi çiftçi zaten, kendisinin de kullanacağını, böyle bir şeyleri idame ettirebileceğini vesile oldu diyelim bunlar üzerinde. Bu şekilde biz araştırmaya başladık. Hani neyi nereden elde edebiliriz? Çünkü ürettiğimiz şey biraz daha böyle komplike, her şey komplikedir. Bir şeyin birleşiminden bir ortak malzeme çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Bu prosesleri iyi yönetebilmek lazım. Çünkü aynı zamanda canlı bir varlıkla uğraşıyorsun en nihayetinde. Onun da sağlığı, ürettiğin ne kadar ona bakarsan
zaten gübrenin kalitesi en nihayetinde o kadar çok fazla artıyor. Ona göre organik miktarı yükseliyor. Tamamen hani ne ekersen onu biçersin tabirinden oldu, yürüdü. Biz de bu hobi olayına hobi olarak edindik bunu. Çalışmalarını yaptık ki hala yapıyoruz, yapmaktayız. Ticaret boyutu apayrı bir olay. Tabii ki. Hobi olarak başladığımızda çok cüzi bir miktarda solucan alarak, tabii Eskişehir çevresinden, kendi memleketimiz çevresinden alarak ya sayı olarak şimdi vermiyor. Yani ben bunu soruyorsun aslında. Hani atıyorum bir vatandaş solucan gübreciliği yapmak istiyor. Hani bu olaya dahil olmak istiyor. Yani ne yapması gerekiyor? Ya, evinde normal leğen veya kabında tarzında, kaplar tarzında bile kendisi yapanlar çok fazla var. Solucan gübresi, vermikompost gübre. Tabii ki hiç kimse tanımıyor. Hala da doğru dürüst bilen veya kullanan, devam ettiren yok ki keza size örnek gösterebiliriz. Aynen öyle. Yani ticaret boyutundan buradan tanınmamışlık açısından bir sıkıntı var. Bunları uygulayarak, uygulama yaparak gösterme taraftarıyız. Bunların çalışması içindeyiz. Ya, tabii ki hani insanlara anlatınca zaten anlamazlar. Hani solucan gübreciliği deyince aklıma ne gelir? Solucan gelir. Yani başka da bir şey gelmez. Tabii. Ama hani bunun uygulanmış örnekleri izleyenlere gösterirsek çok daha iyi olur. Tabii, ya onlarla illaki arkadaşlarımızla beraber paylaşırız. Onlarla bir fikir alışverişi içinde oluruz. Böyle düşünüyorum, hani yorumlarınızı her türlü bekliyoruz. Her konuda olumlu, olumsuz veya bilgi edinmek amaçlı illaki her çeşitte ne olursa olsun bize ulaşabilirler. Onlarla herhangi bir sıkıntımız yok. Yaklaşık hemen bir seneden beri uğraşıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Tabii bir sene civarlarında oluyor. Tabii bunun Ar-Ge süreci de var, hani öncesi de var. Yani pat diye bir iş ortaya çıkmıyor doğru. Tabii. Ya şöyle söyleyeyim, sermayesi olan cidden bu işi yapabilecek, hani hiçbir şey damdan düştüğü gibi olmuyor en nihayetinde. Fakat yapabilecek sermayesi olan insanlar bunu bilmemesine rağmen gene devam ettirebiliyorlar, yapabiliyorlar, üzerine şey yapabiliyor, devam ettirebiliyor veya başka bir sıvı solucan gübresi dediğimiz ayrı bir olayları var veya bunu başka bir boyuta taşıyan insanlar da var. Ki bunların dernekleri, dernek başkanları oluşmuş vaziyette ki KOSGEB, mercek kodu dediğimiz KOSGEB'e başvurduğunuzda teşvik alabileceğiniz şeylere bile güncel olaylarda söz konusu. Bunlara bile başvurup bunlardan bile hibe olarak destek alabiliyorsunuz. Yani desteklenen, hükümet tarafından desteklenen bir proje. Hükümet tarafından çok fazla desteklenen bir şey. Çünkü hükümetin de kendisi farkında. Biz aslında tarım ülkesi... Solucan gübreciliğini aktif olarak kullanan bir arkadaşımız daha yanımızda. Mert Köken, hani bize bahseder misin, bu solucan gübreciliğini aktif olarak kullanıyor musun kendinde? Yani kendi arazimizde birkaç yerde denemelerimiz, Ar-Ge'lerimiz devam ediyor. Şu an hasat daha başlamadığı için bunun verimini göremiyoruz şu an. Ama hasattayken illaki bunun farklılığını göreceğiz. Çünkü herhangi bir tane bitkinin organik maddesi bütün tadını değiştiriyor, meyvenin büyüklüğünü değiştiriyor, bütün özelliklerini değiştiriyor ve tarlalarda şu an organik madde çok az. Aynen öyle yani. Organik zaten köy yumurtası, köy tavuğu yumurtası tabii. diye bir trend başlamıştı. Hani bu umarım her şeyde organik olarak devam eder. Yani orantı olarak %20, %30 diyebileceğiniz bir orantı var mı? Yani orantı o biraz fazla geniş bir şey oluyor. Tamamen Kullanım oluyor yani. Tamamen ekine bağlı olarak Yani şu an farklı bitkilerde, bazı bitkilerde %70'e artışlar gösteriyor, bazılarda %40 gösteriyor. Her bitkinin almak istediği vitamin ayrı çünkü. Şu soruyu da bir toplayalım. Hani mesela solucan gübreciliği yapmak isteyen arkadaşlarımıza daha demin belli bir sermayeden, hani belirli olmayan bir sermayeden bahsettik. Evinde, kapta da başlayabilir. Çok veya bir mekan tutup bir fabrikasyon tarzında da devam edebilir. Ucu bucağı yok yani. Tabii ki de. Yani ucu bucağı zaten yok. İkincisi bunu üreticisi şu an fazla gibi gözükse de ama Türkiye'nin ihtiyacının çok fazla altında. Çok fazla altında seyir ediyor hala. Arz talep dengesini karşılamıyor. Arz talep dengesini hiçbir şekilde karşılamıyor. Yani tahminimce Türkiye'nin %4 veya %5 karşılayacak kadar bir üretim söz konusudur. Şimdi karar verdiniz, araştırdınız, geliştirdiniz.
başınızdan geçen komik olaylar, maceralarınız var mı? Kendi yakın çevrenizden, o bölgedeki halktan hani böyle maceralar falan var mı? Çok yani güzel solucanları bir nevi çocuğu olarak görüyor. İnanın hani solucanlara bir şey olsa ağlar. Evlat acısı kimseye göstermez. Yani solucan deyince solucanı al, misinin ucuna tak, hop balığa falan diye düşünmeyin yani. Yani Bu solucanlar farklı solucanlar. En komik hikaye o zaten. Balıkçılar oldu mu hemen ya bize bir avuç solucan ver işte biz bir balığa gideceğiz. Adamın bölgecilik tanıtmaya gidiyorsun. Tabii hiç bir şey yok. Anlattığımız bazı insanlar hani ben hafta sonları balığa gidiyorum, bana da şöyle bir kavanoz solucan getir balıkla falan. Ücreti neyse. Komik tarafı o oldu. Peki bu solucanlar hani yurt dışından geliyor değil mi? Yurt dışından buraya getirmişler, evet. Getirmişler Amerika'da genetiğiyle oynanmış solucanlar aslında. Biraz daha karna yok, iri değil. Özelliği şu, daha hızlı üreyebiliyorlar ve daha fazla işlem görebiliyorlar. Yani yeme hızları normal bir solucana veya normal bir solucan yaşantısına göre daha hızlı. İyi bir bakım, iyi bir gözetleme sonucunda 16 katına çıkabiliyor. Çünkü 2 ay veya 3 ayda bir ikişer katlanarak devam ediyor bu olay. Solucan babaları var yanımızda. Bu üretilen gübre hangi ortamlarda saklanmalı, hangi ortamlarda sunulmalı? Bu da önemli bir konu. Hani bunu da izleyicilerle paylaşırsak. Nemli ortamda, nemli diyebileceğimiz ortamlarda güneş katil suretle görmemesi gerekiyor. Çünkü o içine bizim aldığımız hani solyum sıvısı, çünkü mikrobiyal bir şey, olay. Bu biz tamamen organik organik gübre ürettiğimizden dolayı bu herhangi bir güneşe, aşırı fazla güneşe maruz kalmasından bu sefer içindeki hem yararlı hem zararlı bakteriler her türlü şekilde yok oluyor, kaybolmaya yüz tutuyor. Tekrar kıslatsam da bir işe yaramıyor. Yani bunların çok iyi paketlenmesi, çok iyi koşullarda saklanması gerekiyor. Tabii bunların hani üretici olarak kendileri sağlaması gerekiyor. Üreticilerin kendi ortamlarını sağlaması gerekiyor. Ama onun haricinde tüketicilerin de tabii bunları da en nihayetine bilmesi kendilerine bir avantaj. Bir başka sorun da bu solucanlara takviye olarak bildiğim kadarıyla kahve posası falan veriyorlar. Hani siz de çok fazla yapmıştınız. Hani bunlar ne olabilir? Yani nelerdir mesela? Asidik olmayan yeşillik. Hani gazete kağıdı, tabii gazete kağıdı derken mürekkebi ayrılmış, mürekkepten arındırılmış veya karton tarzında böyle kağıt çeşitleri. Bunlar ve solucanların çok fazla yediğini gördük. Tabii işlemler uzuyor, prosesler biraz daha artıyor. Fakat solucan bunları tüketiyor ve gübreye çeviriyor. Bir organik gübre, biz normalde gübre yapmadan önce solucanlara mama vereceğimiz zaman mamasını bile biz bunlarla hazırlamakta zorundayız. Mesela neler? Bir, normalde üretim olunmuş gazete kağıdı. Tabii ki. Fermantasyon süreci diyoruz biz ona. Fermantasyon sürecinde gazete kağıdından daha çok biz şunları öneriyoruz. Yeşillik. Yeşillik. Yeşillik, kabak olur, karpuz olur, kavun olur. Bunların kabukları en nihayetinde. Bunlar çok fazla faydası olan. Mesela sıvacık mısır, sıvacık kabuğunu geçmemek lazım. Yani sizin çöpe attığınız çay pasaları, karpuz kabukları, biz onları tamamen gübreye çeviriyoruz. Biz bu prosesle, yani mama hazırlamada, fermantasyon sürecinde içine koyduğumuz malzemeler genelde yeşillik, küspeler, yani küspe dediğimiz yeşillik küspeleri, dediğim gibi sıvaçlık mısır, ondan sonra aynı zamanda balya, saman, sapsaman balyaları. Bunları belli bir hava sıcaklık koşulları derecesinde içine bakarak, tabii bu bir aylık süreç de olabilir. Hani kış dönemine uğrarsa bu süreç biraz daha fazla uzuyor. 3 aylık dilime de belki olabilir. Solucan gübreciliğini üretim aşamasında kaç evre var? Tabiri caizse 4 evreden oluşuyor. Bir mama hazırlama işlemimiz var. Ondan sonra solucanları besleme işlemimiz var. Besledikten sonra gübreye almak için hasat zamanımız var. Tabii hasat ettikten sonra da dinlendirme
ve müşteriyle buluşturma kısmına geçiyor. Tabii. Hasattan devam edelim. Hasat, dediğimiz gibi üstten mamayla besleme yapıp alt taraftan almak. Yani bu devir daim sistemi sürekli devam ediyor. Hasat yaptıktan sonra tabii hasat sürecinde belli bir başka işlemleri var. Mesela içinden kalan tortular olabiliyor, yabancı bir madde çıkabiliyor. Bunları göremeyebiliyoruz çünkü biraz fazla bir miktarda besleme yaptığında bunları görememek çok elzem, kaçınılmaz bir şey oluyor zaten. Mama hazırlama döneminde de ısıl işlem uygulanıyor. Hasat zamanı, hasat yapıldıktan sonra da ısıl işlem dönemine giriyor. Hani en can alıcı nokta bu. Tabii bu biraz daha bizim aleyhimize bir olay. İçindeki organik miktarı öldürme olayı çok fazla artıyor burada. Aslında hiçbir solucan gübresi üreticisinin istemediği bir olay bu. Ama yapılan araştırmalar dolayı, devletimiz yaptığı araştırmalar dolayı bunu zorunlu kılmışlar. Bu prosedür gereği yükümlülük haline gelmiş bir şey. Yani diyelim ki ileride bu hobi olayınızı ticarete döktünüz. Tabii. Son aşama olarak hani nasıl sunum yapılabilir? Ya tabii bu solucan gübresi olayımız çok fazla bilinmiyor. Doğru dürüst şöyle bilinmiyor. Bilseler de uygulama taraftarı içinde olmuyor. Çünkü millet zamanında kimyasal gübreye çok alıştığından dolayı aynı sistemini devam ettirmek. Bizim amacımız daha çok bu Ar-Ge çalışmalarımızı bitirip ticaret boyutu, yani bir mükellef olup satışa sunarak toprağı güzelleştirmek, organik tarım yaptırmak. Yani şu an ben yediğim domatesin bile tadını almak istiyorum. Yediğim bir sebzenin, bir fasulyenin bile tadını almak istiyorum. Ki tarım açısından, hani çiftçi açısından verim katlayan bir şey aynı zamanda. Programımızın sonuna geldik arkadaşlar. İlk programımız, ilk çekimimiz, ilk denememiz. Ben bunun için Dabon Mert'e teşekkür ediyorum. Eskişehir YouTube'dan Mesleki Maceralar programından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, saygılar, sevgiyle. Hoşça kalın.